Birkaç bölüm önce sizinle daha 15'li yaşlarında Bitcoin milyoneri olan ve paraya para demeyen Eric Friedman'ın hikayesini paylaşmış ve neler yaparsak ileride biz de Bitcoin milyoneri veya milyarderi olabiliriz, bunları konuşmuştuk. Bugünse bambaşka bir hikaye var. Elbette bu hikayeden de öğrenebileceğimiz çok şeyler var. Hepsini madde madde konuşacağız. Ne diyoruz? Bam bam başlıyoruz. Eren Caner ben. Kripto Sözlük'ten herkese sevgiler dostlar. Çekilişimizi başlattık. Katılmayı sakın unutmayın. Her videoda söylüyorum nasıl katılacağınızı. Kanalıma abone olup zile dokunun. Videolarımı beğenip yorumlarınızı da hemen aşağı yazın. Yüksek katılım demek zaten yüksekte şans demek. Bir de bu videonun sonunda hem sizden gelen sağ olun var olun bayağı bir yorum var. Birçok soru ve yorum var. Onlardan bazılarını okuyacağım. Hem de video sonu zihin açan bonus bir bilgi vereceğim. Şimdi bugünün Bitcoin milyoneri Netflix'te de üzerine belgeseli olan Charlie Shrem. Kendisinin hikayesi biraz üzücü ve biraz da dersler çıkarılması gereken bir hikaye. Bu arada ben geçen sene de bir Amerika'dayken kendisiyle ortak bir projede buluşmuş ve Türkçe bir video almış ve Kripto Sözlük'te de bir videonun içerisinde bunu yayınlamıştım. Belki hatırlarsınız. Dostlar şimdi bu Bitcoin milyonerlik hikayesine geçmeden önce de çok kısa bir duyuru yapacağım size. 7 Ekim'de yani bir hafta sonra büyük ödülü tam 15.000 TL'lik Bitcoin olan bir bilgi yarışması başlıyor. En çok soruyu en kısa sürede yanıtlayan ilk 3 kişi başı 2000 TL'lik Bitcoin, ilk 4-8 kişi 1000 TL'lik ve en çok soruyu da doğru bilen ilk 9-40 kişi başı 125 TL değerinde Bitcoin kazanacak. iCryptex borsasının sponsor olduğu yarışmada hesap oluşturuyorsunuz ve kazananların coinleri de direkt olarak cüzdanlarına gönderileceğini ifade ediyorlar. Bu arada yarışmadan kazandığınız coinleri de çekmek içinse herhangi bir para yatırmanız gerekmiyor. Yine verdikleri bilgiye göre. Yalnız şimdiden 4 aşamayı gerçekleştirmeniz gerekiyor dostlar. Bunları söyleyeyim size. 1. Bir yarışma formunu doldurmak. 2. İpuçlarını almak için kendilerini sosyal medyadan takip etmek. 3. 7 Ekim akşam saat 9'da Facebook hesabınıza giriş yapmak ve 4 de tabii ki de tam o saatte yarışmaya katılmak gerekiyor. Linki bu videonun hemen altında açıklama kısmında var diyerek konuya şimdi jet hızıyla girmek istiyorum dostlar. Charlie Shrem 1989'da doğmuş ve 2011 yılında üniversitenin son sınıfında Bitcoin ile tanışmış ve ilk Bitcoin'ini de sadece 5 dolarken almış ve sonrasında da devam etmiş. Hatta Bitcoin 5 dolarken almaya başlamış ve 20 dolara dayandığında bile almaya devam etmiş. Ama Bitcoin ile erken tanışması onu yıllar sonra Bitcoin zengini yapmamış. Neden derseniz de çünkü bilgisayarı çökmüş ve maalesef ki tüm Bitcoin'lerine erişimini kaybetmiş. Peki bu olaydan bizim kendimize çıkaracağımız acaba ders ne olabilir derseniz de bakın geliyor. Bir numaralı ders şu abi. Gördüğünüz gibi keşke işte 10 sene önce alsaydım şimdi satardım gibi böyle hani düz boş hayaller bence kurmamak lazım. Çünkü bu yolda görüyorsunuz ne kazalar yaşanıyor. Siz belki borsada tutacaktınız ve o borsa gümleyecekti. Ya da işte Allah korusun elinizdeki çok Bitcoin olduğunu duyan kötü niyetli insanlar işte peşinize takılacaktı falan. Bunların örnekleri yaşandı Türkiye'de ve dünyada. Ya ölenler var ya. O yüzden olmaz dememek lazım. Neyse Charlie 5 dolardan almaya başladığı tüm Bitcoin'ler çöp olunca bundan vazgeçmemiş ve bundan ders çıkararak o zamanın hani zor olan Bitcoin alışverişlerini kolaylaştıracak BitInstant adlı yeni bir şirket kurmaya karar vermiş ve yani bizim Türk girişimcilerin şimdilerde kurduğu bu kripto para borsaları var ya, adamlar 8 sene önce hayata geçirmişler zaten. İşte bu olaydan kendimize çıkaracağımız 2 numaralı dersi şu dostlar: trendleri koklayın ve erken kalkıp yol alın. Yani bakın bu adamlar hani çoğumuzun aklında Bitcoin falan yokken 2011-2012'li yıllarda bu şirketleri kurmaya başlamışlar. Yani bu adamlar günümüzün erken kalkıp da yol alanları. Umarım bizler de geleceğin erken kalkıp da yol alanları olacağız. Çünkü dünyada daha milyarlarca insan var Bitcoin'i duymayan ya da duyan ama almakla uğraşmayan, kulak asmayan falan. Bakın hani madem samimi bir şekilde biz bize muhabbet ediyoruz burada abi, hemen bir parantez açıp geçenlerde yaşadığım bir olayı size anlatmak istiyorum. Eşimle birlikte Bodrum'da bir otele gittik böyle tatile falan. Otele giriyorsunuz abi, hani klasik işte ne olur işte solda otele giriş işlemlerinin yapıldığı işte havlu kartlarının falan verildiği bir danışma olur ya, işte o var. Hemen karşısında da bir bar var. Bara gittim abi, tamam mı? Tabii adam işte yoğun şekilde çalışıyor.
Önüne de böyle bir kutu tip box koymuş. Bir de IBAN numarasını yazmış ki banka hesabına da millet bahşiş gönderebilsin falan diye. Ben de bir boşluk anında barmene dedim ki abi ya bak buraya bir yığın yabancı turist geliyor. Adamların yanında nakit para yoksa sana hani bankadan uluslararası para transferi yapıp bahşiş mi gönderecek? Koy buraya bir Bitcoin, Ethereum cüzdan adresi. Yanlarında da birer böyle bir tatlı bir QR kod olsun. Hem dikkat çekersin hem de bahşiş alman kolaylaşabilir dedim. Adam da ne dedi biliyor musunuz? Yok ya uğraşamam ben Bitcoin falan dedi. Bu cevaptan anladım ki hani duymuş ama bünyesinde o etkiyi yaratmamış Bitcoin. Neyse dedim içinden 5 sene sonra sen de kervana katılırsın diye içimden geçti. Yani konuyu aynı yere bağlayıp Bitcoin milyoneri Charlie'nin hikayesiyle devam edeceğim. Erken kalkan gerçekten yol alır dostlar. Erken kalkmak sadece Bitcoin'i duyup al sat yapmak demek değil. Madem blockchain'in, kripto paraların biz geleceğine inanıyoruz, o zaman bunu bir iş, bir business olarak nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Zaten bu videoyu da izlediğinize göre büyük ihtimal siz de böyle olacaksınız ya da en azından belki kenara 3-5 kuruşluk Bitcoin falan alıp atarsınız, ileride çoluğumuz çocuğumuz belki şey diyecekti hani ya baba işte yıllar önce Bitcoin 10.000 dolarken 20.000 dolarken neden almadın? Hani biz diyoruz ya baba işte Bodrum'da arsalar ucuzken niye almadın diye mesela. Hani mekan değilse de Bodrum olmasa da çoğumuz böyle konuşmalar yapmışızdır anne babalarımızla. İşte tabii yatırım tavsiyesi olmasın ama gelecekte bu tarz konuşmalar kripto paralar üzerinden de aynı şekilde gerçekleşebilir. Neyse bunlar iyi güzel de şimdi Bitcoin milyoneri Charlie'nin hikayesiyle devam edelim isterseniz. Charlie dediğim gibi Bitstamp adındaki kripto para borsasını bir ortağıyla birlikte biraz böyle bir hobi, biraz da böyle yan iş kıvamında kuruyor. Kurulduktan 2 ay sonra da şimdilerin Bitcoin Cash pumpçısı Roger Ver sahneye çıkıyor ve Charlie'nin bu borsasına 25.000 dolar yatırım yapıyor. O zamanlar hani o da çok zengin değil henüz. Yoksa muhtemelen daha fazla da yatırım yapardı. Sonrasında tabii Bitcoin'in fiyatı da arttıkça borsanın popülerliği arttı. Tam da bu sırada dostlar kendisi için Bitcoin fiyatının artmasıyla birlikte tam da güzel günler daha doğrusu başlarken ve verdiği bir röportajda da bankada yarım milyon dolarım var ve hiçbir giderim yok ve hayat şu an harikulade derken Silk Road olayı bam diye patlak veriyor ve hayatı tepetaklak oluyor. Charlie'nin Silk Road denen yasa dışı şeylerin Bitcoin'e satılı bir pazarla ilişkisine yönelik çok ciddi iddialar ortaya çıkıyor ve Charlie bunun sonucunda da tutuklanıyor. Bu arada hani Facebook bizim fikrimizdi, işte Mark Zuckerberg bu fikri bizden çaldı diyen Winklevoss kardeşler var ya, o da bu borsaya bir yandan yatırım yapmışlar ve borsada zaten o zaman gürül gürül gidiyor. Bitcoin.com'un verilerine göre de dostlar tüm dünyada Bitcoin alım satım işlemlerinin %30'u o dönem Bitstamp borsası üzerinden gerçekleşiyordu. Buradan çıkaracağımız 3 numaralı ders ise şu olacak. Şu an Bitstamp adını aktif şekilde duyan bilen var mı? Bence pek yok. Dolayısıyla bugünün işte en bilinen, en popüler borsaları bir anda tepetaklak olabilir. Borsada çok fazla para tutmamaya özen göstereceğiz eğer o parayı kaybetme riskini göze alamıyorsak. Ve matematik denklem çok basit abi. Bitcoin dahil hiçbir coin'in, hiçbir şeyin fanatiği olmayacağız. Bir de yenilikçi işlere odaklanacağız ve görüştüğümüz insanlara da dikkat edeceğiz. Çünkü ancak bu şekilde bence emeklerimize daha güzel mükafat alabiliriz. Bir de tabii ki de doğru zamanda doğru yerde olma olayı da var. Ben size sorayım mesela, yorum olarak aşağıya yazın abi. Daha üniversite zamanlarında 2011 yılı gibi Charlie bu borsayı kurmasaydı da hani gelip bu sene kursaydı az önce bahsettiğim yatırımları alabilir miydi? Bence alamazdı. Çünkü yatırımcılar da yenilikçi iş bekliyorlar abi. Yani adamlar ne yapsın, 50 tane zaten piyasada örneği olan işleri. Onlara niye para yatırsınlar ki? Dolayısıyla örneği pek olmayan iş modelleri üzerine kafa yormalıyız. Bu da tabii dediğim gibi yani biraz doğru zamanda doğru yerde olmakla da alakalı. Ve bir de dediğim gibi görüştüğümüz kişilerle de gerçekten çok alakalı mevzular bunlar. Tamam, yani kendiniz de elbette araştırabilir, öğrenebilirsiniz. Bunun önünde zaten hiçbir sınır yok ama vizyoner bir ekibin içinde, vizyoner bir üniversitede olduğunuz zaman etrafınızda konuşulan konular bile değişiyor. Hani illa farkında oluyorsunuz yani bir şeyleri. Yani ilginiz de varsa o noktada oradan yürüyüp gidebiliyorsunuz. Jim Rohn'un çok sevdiğim bir sözü var. Tam bu noktada bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki abi, insan birlikte en çok zaman geçirdiği tam 5 kişinin ortalamasıdır diyor. Yani siz mesela düşünün abi, en çok hangi 5 kişiyle çok fazla görüşüyorsunuz? Çünkü gerçekten bir süre sonra birbirimize benzemeye başlıyoruz. Gerçekten bunu bir hayatınızda belki kontrolle test edebilirsiniz. Şimdi isterseniz bugünün şaşırtan bonus bilgisine de geçelim dostlar. Şimdi size uzayda gerçekleşmiş bir grevden bahsedeceğim bugünkü bonus bilgide.
Şimdi 1973 yılında Skylab adlı uzay istasyonunun astronotları aşırı çalıştıklarını söyleyerek NASA ile bir anda tüm iletişimi kesip 24 saatlerini sadece dünyaya bakarak geçirmişler, biliyor musunuz? Bu olaysa hani uzayda gerçekleşen ilk grev olarak tarihe geçmiş. Yani düşünebiliyor musunuz abi? Çok çalıştım yeter diyerek uzayda grev yapıyorsunuz. Ya hakikaten süper kafa. Şimdi dostlar gelin bakalım geçen videoda, bir önceki videoda sizden acaba neler gelmiş, neler sormuşsunuz veya yorumlamışsınız, onlara bakalım. Hemen şöyle bir açayım. Götecoin demiş ki felaket tellalı oldun iyice. Bir önceki videoda acaba Amerika Trump tarafından Bitcoin uzun vadede işte 100.000 dolar olduğunda mesela yasaklanabilir mi? Bununla ilgili olası senaryoları sizlerle paylaşmıştım. O videoya gelen bir yorum bu. Alper Demiral de demiş ki Libra'yı piyasada güçlü kılmak için yapılan hamleler bunlar demiş. İşte bir önceki videodan bahsediyorum yine. Cesur Ovevov da diyor ki Amerika istemem yan cebime koy kafasında diyor. Buy now or cry later demiş. Yani ya şimdi al ya da sonra ağla demiş. Cihan Yeşil de diyor ki aklımda deli sorular. Dolar biterse Bitcoin karşılığı neye göre belirlenir? Kendi başına para birimi olursa o zaman ne olur? İşte aslında bu söylediğin şey birazcık hani şeye geliyor. Bitcoin'in artık bağımsızlığını ilan etmesi gibi bir noktaya geliyor. Tuğberk de demiş ki Ramazan'da oruçluyken iftarı bekler gibi videoları bekliyorum senden bam 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 demiş. Çok teşekkür ediyorum sana. Alperen Mevlut Savur da diyor ki yasaklayamaz, hiçbir şey yapamaz. Onlar da çok iyi biliyorlar ki kontrol edemediğin gücün yanında duracaksın. Bu noktada zaten çok olası senaryolardan bir tanesi. Emin Özgür Atik şunu yazmış. Çekilişten beni muaf tutun lütfen. Ledger'ım var. Umarım oğlum gençliğinde sizin gibi yüksek vizyonlu biri olur. Klas demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu yorumu özellikle almak istedim. Çünkü şu an Ledger vermiyoruz dostlar. Evet 2 tane Ledger var. Onları sizlerle paylaşacağım ama bu ayki çekilişte 3 kişiye imzalı Bitcoin tişörtü veriyoruz. Katılmak için zaten yapmanız gerekenler de basit. Sezgin Kır diyor ki 100.000 dolar olursa noktasını konuşmuştuk ya bir önceki videoda. 99.000 dolardan döner demiş. Hayrettin Koç diyor ki Trump'ın hareketleri Bitcoin'den daha sert, ne yapacağı hiç belli olmaz diyor. Ahmet Duyda diyor ki Trump'ı bırak Amerika bile 100.000 doları bulursa Bitcoin'den bahsediyor. Bir halt yapamazlar diyor. Evet dostlar hoşça kalın. Kripto Sözlük'te kalın. Çekilişe katılmak ve beni desteklemek için kanalıma abone olup zile dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarınızı yazmayı da unutmayın. Görüşürüz.